Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok beğendim bu elbiseyi. Çok şık. Yine tasarımı kendime ait arkadaşlar. Bu pileli etek ve bahçıvan pileli bir etek oldu. Bu pilelerin nasıl yapıldığını ve bu bahçıvan kısmının nasıl bu kadar muntazam olduğunu size bütün detaylarıyla bu videoda göstereceğim. İkinci videoda da ayakkabısını ve üstündeki bluzunu yapacağız arkadaşlar. Bakın bu pileler çok şık oldu. Ve gömleği de yani polizi de çıkabiliyor. Videonun açıklama kısmında malzeme listesini belirteceğim. Yine aynı arkadaşlar Alize Diva ile ördüm. Daha önceki bölümlerde yeşil elbisenin içerisinde böyle lila ton vardı. Eğer almışsanız tekrar almanıza gerek yok. Fazla yetiyor arkadaşlar. Sadece sarı ve kırık beyaz kullandım. Arkadaşlar eğer sarı yoksa ipiniz, sarı çok az gidiyor. Kalın bir ipiniz varsa sarı, onun tek katını çıkartıp tek katını çıkartın. Onu kullanmayın. Diğer kısmını kullanın. Sizler de beğendiğinizi yorumlarda belirtirseniz bundan mutluluk duyarım. Şimdi elbiseden başlayacağız arkadaşlar. 52 zincir çekelim. İkinci zincirden itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.'ye sık iğne ile battım. Şimdi 2 tane sık iğne yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 44 sık iğne ördüm. Bir sıra ördüm. Bir zincirle dönüyoruz ve şunu alttan yürütüyorum. 3 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, bir tane arttırdım. Üç sık iğne ördüm, tekrar bir tane arttırıyorum. Yani 3 tek, bir çift, 11 kez sıra sonuna kadar örelim. 3 tek, bir çift, sıra sonuna kadar ördüm. 11 kez artırmış oldum. Toplam 55 sık iğnem oldu. Bir sıra 55 sık iğne örelim. Bir sıra 55 sık iğne ördüm. Bir zincir. Dibinden itibaren 5 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 10 zincir çekiyorum. Ve
dibine buraya batıyorum. İlmek kaydırarak batıyorum ve yanındaki sık iğneyi örüyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 5. Şimdi tekrar 10 zincir. Yine aynı şekilde ilmek kaydırarak batıyorum ve 5 tane sık iğne örüyorum. Tekrar 10 zincir. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Beş sık iğne ördüm. Aralar 5 sık iğne arkadaşlar. 10 zincir şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne 10 zincir, 5 sık iğne 10 zincir şeklinde ördüm. Bakın 5 tane sık iğne ile sıramı bitirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane şu an model koymuş oluyorum. Bir tane daha yapacağım model 11 olacak arkadaşlar. Bakın burayı 5 sık iğne ile bitirmiştik. Şimdi tekrar 10 tane zincir. Yine dibine batıyorum. İlmek kaydırdım ve karşısıyla birleştiriyorum. Yine ilmeği kaydırarak birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. Dibinden itibaren artık DC öreceğiz bundan sonra. 5 tane DC örüyorum. Bakın şimdi 2 tane ördüm. 3 4 5. Şimdi zincirlerin üzerine örüyoruz. 10 zincir çekmiştik. 5 DC öreceğim. İkincisi, üçüncüsü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yine dibinden batıyorum. Bakın 5 tane DC örüyorum. Aralara yine bakın bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5. Tekrar zincirin üzerine örüyorum. 10 zincirde 10 tane DC örüyorum.
Tekrar bakın dibinden itibaren atıyorum. 5 tane DC aralar. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde örelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın 10 zincirin üzerine 10 DC ve aralara 5 DC yaparak sıra sonunu tamamladım. Şimdi karşısıyla birleştiriyorum. 2 zincir. Bundan sonra DC örerek devam ediyoruz. Bakın zincirin üzerine bir sıra DC örmüştüm. Şimdi 4 sıra daha örelim. DC örüyoruz 4 sıra. Sonra görüşüyoruz. Arkadaşlar bakın bunlar böyleyken bunları böyle içerisine alıyoruz. Ve sonra bunların nasıl dikileceğini size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu sırada bakın toplamda 5 sıra DC ördüm. Şimdi renk değiştirelim. Sarı renge geçiyorum. Tığımda bakın iki tane ilmek kalınca sarı renge geçiyorum. Ve bu sarıyı alttan yürütüyorum. Lila kalıyor. Onunla çalışacağız yine. 2 zincir çekip yine 165 tane DC örüyorum sarıdan ve daha sonra yine lila koyuyoruz. Sonra arkadaşlar beyaz renk, sarı, lila ve beyaz 165 DC örelim. Sarı, lila ve beyaz ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaki lila ile sarıyı koparmamıştım. Tekrar lila öreceğim. Beyaz alttan yürüteceğim. Beyaz örmeyeceğim artık. Biraz alttan yürüttükten sonra beyaz ipi keseceğim. Arkadaşlar şimdi bakın lila ördüm. Sonra tekrar sarı. Şimdi arkadaşlar lila ve sarı ördüm. Sıra sonuna geldim. Tekrar lila öreceğim. İki sıra lila öreceğim arkadaşlar sarıdan sonra. Bir sıra ördüm. Bir sıra daha örüyorum. İpi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bu pilelerin arka kısmı burada işte kalan kısımları nasıl dikiliyor onu göstereceğim. Bakın şu arka kısmından başlayalım. Öncelikle ipimizi sabitleyelim. Düğüm attım. Orayı sabitleyelim. Şimdi bakın burayı buradaki zincirin tek kalan kısmı vardı. Birer tane atlayarak burayı büzeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya battım. Burası değil, burası. Birer tane atlıyorum. Burası değil, burası. Burası değil, burası. Bakın birer tane atlıyorum. Ve en son buraya batıyorum. Bunu
Bakın büzmüş oldum ağız kısmına. Burayı büzdüm. Şimdi arkadaşlar buradan bakın dibine batıyorum. Battığım yer bakın şuradaki sık iğne değil. Tam bu altındaki trabzanları bakın şu şekilde birleştirdim. Burayı bu şekilde birleştirdim. Şimdi ilerliyorum. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burada ilk açtığımız yerin hemen önünden saymaya başlıyorum. Bakın burada zincirlerin şuradan bir zincirin kalan kısmını öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15.'ye işaretimi koyuyorum. Şimdi bu işaret koyduğum yerle birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oraya işaretimi koyuyorum. Ön kısım 16 olacak arkadaşlar. Bu yanlar 15 olacak şekilde ayarladım. Bakın buradan da sayarsak burası 15 olacak. Burayı da sayarsak bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam 15. Burası da 15. Tam ayarladık şimdi. Buradan ip takacağız arkadaşlar. Ön kısmını öreceğiz. Şimdi işaretimi çıkartabilirim. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne ile sabitledim. İkinci sık iğnem. 3, 4, 5, 6. Bu ipi kesebilirim artık. 6 demiştik. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 ve işaretimin olduğu yerle birlikte 16. Bir zincirle dönüyoruz. Dibinden itibaren yine 16 sık iğne öreceğim. İki sıra 16 sık iğne ördüm. Bir tane zincir, dibinden itibaren arkadaşlar eksiltme yapıyorum. Bakın, yanına batıyorum ve 3 tanesini birlikte alıyorum böyle. Sonra 12 tane sık iğne örüyorum. Eksilttikten sonra sayıyorum. Bir tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Yine aynı şekilde bakın. Üçünü birlikte aldım. Bir tane zincir dönüyorum. Toplam 14 sık iğnem oldu. 14 sık iğne örüyorum. On dört sık iğne ördüm. Bir zincirle dönüyorum. Şimdi yine eksiltme yapıyorum. Yine aynı şekilde yanındakine de batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum ve sık iğne örüyorum şimdi. 10 sık iğne örüyorum. Eksilttim ve sayıyorum. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine aynı şekilde eksiltiyorum ve yanındakine batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Toplam 12 sık iğnem oldu. 12 sık iğne örüyorum. Pardon. Evet 12 sık iğne. Tabii 2 tane eksilttik. 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bir zincir dibinden itibaren eksiltiyorum. Yine aynı şekilde ve 8 sık iğne sayıyorum. Bir tane eksilttim. Bakın, bir tane sık iğne ördüm. İkincisi 3, 4, 5,
6, 7, 8. Yine aynı şekilde eksiltiyorum. Bir zincirle dönüyorum. Toplam 10 sık iğnem oldu. 10 sık iğne örüyorum. On sık iğne ördüm. Bir zincir. Tekrar 10 sık iğne örüyorum. Arkadaşlar 2 sıra 10 sık iğne örmüş oldum. Şimdi bakın ön yüzünde bitiyor 10 sık iğne. Burada ipimizi koparalım. Şimdi arkadaşlar bu kenar kısımlarını nasıl düzgün bir şekilde yaptığımı size göstereceğim. Dibinden itibaren ilk battığımız yere batalım. Orayı sabitliyorum sık iğne ile. Sabitledim. Bu ipi de biraz uzun bıraktım daha sonra gizlemek için. Şimdi ilk bakın kaydırıyorum. İlk ilmek kaydırmamı yaptım. İlk sıraya battım. Yani ilk sıraya sık iğne yapmıştık. Bu ikinci sıra diyelim. İkinci sıra, evet. İkinci sıraya ilmek kaydırdım. Şimdi bu şekilde devam ederek gidiyorum. Çok sıkmayalım. Çok da gevşek olmasın. Bakın ilk battığım yeri şöyle çekiyorum. İlmek kaydırdığım yeri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şu baştaki ile birlikte 9. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Dibine sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. 2, 3. Şimdi bakın şu ipi alttan yürütüp gizliyorum. Şimdi 3 tane sık iğne örmüştüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bununla birlikte 10. Şimdi bir zincir, hemen ilmek kaydırıyorum. İpin katı ayrıldı sanırım. Orayı tekrar yapacağım. Evet. Bir tane zincir. Kenarına ilmek kaydırıyorum. Birincisi, ikincisi, üç. Çok sıkarak yapmayalım. Sanırım ben burayı çok sıktım. Tekrar yapacağım. Çok sıkmayalım. Evet, bir tane zincir. Hemen kenarına
Evet, bir tane gayet iyi yaptım. İkincisi, üçüncüsü, ipin kalın tarafı geldi. Böyle arada bir çıkabiliyor. Burayı bu şekilde aşağıya doğru inerek devam ediyorum. İlmek kaydırarak. Ve dibine de ilmek kaydırdım. Bir zincir. Ön kısım bitti arkadaşlar. Şimdi askısını yapacağız. Askılarını yapacağız. Bu ilk açtığımız yerden başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir açalım. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani zincirin dibinden başlarsak saymaya 6. 6. yere batıyorum. Oraya ip takıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Şu ipi de birazcık uzun bıraktım. Sonra arkadan gizleyeceğim sabitleyerek. Şimdi 48 zincir çekelim. Bir tane zincir, iki tane zincir çektim. Kaç 48 zincir çektim. 48 zincir çektikten sonra ilk zincirden başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlmeği kaydırdım. Şimdi ilmeği kaydırarak aşağıya iniyorum. Buraya kadar ilmek kaydıralım. 37, 38. Şimdi buraya sık iğne yapmıştık. Oraya batacağız. Oraya da ilmek kaydırıyorum. 39 ve dibine de aynı şekilde ilmek kaydırıp bir zincirle buraya da düğme dikiyoruz arkadaşlar. Etek yapımımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da gömleğini yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.